Arkadaşlar merhaba. Şimdi tohumlarımızı kendimiz üretiyoruz. Tohumdan ekiyoruz, böyle sera yapıyoruz her yıl. Öncelikle toprağımızı hazırlıyoruz. Şimdi 3 metreye 1,20 civarında bir alanımız var. 2 tane beşon var. 3 metrelik. Bir tane de üstte var. Yanında da 1,20'lik bir beşonumuz var. Bu şekilde çaktık. Bunun içindeki otları tamamen temizliyoruz. Gördüğünüz gibi böyle ottu. Bunları tamamen temizledim, belledim. Kazma ile tırmıkla çektik ve düzelttik toprağımızı. Arkasından tohumlarımız var. Bunlar domates. Bu dolma biber. Arkasından tatlı kıl biber, Charleston biber, acı kıl biber olarak ektik. Patlıcanlarımız var. Bunlar normal uzun kemer patlıcan ve topak patlıcan. Arkasından tohumlarımızı septik. Her birini ayrı ayrı septik böyle. Ve üzerine bu otları böyle biriktiriyoruz. Bunlar gübre oluyor 1-2 sene içerisinde. Bu gübreden 1 santim kadar üzerlerine doldurduk. Ve hafif mala ile bastırdık bunların üzerine. Bunu yaptıktan sonra şimdi şişemiz var burada gördüğünüz gibi. Bununla suluyorum ben. Bunun kapağına 3-4 tane delik deldim. Suyu da doldurup da bunu fışkırttığımız zaman toprağa da zarar vermiyor, bitkiye de zarar vermiyor. Bu şekilde suluyoruz. Buna 10 litre su. Bu şekilde fışkırttık. İyice sulandı. Çok fazlaya gerek yok. Zaten toprak biraz nemliydi. Ve üzerine naylonumuzla kapatıyoruz. Her tarafını. Hiç hava almayacak şekilde. Ve böcek girmeyecek şekilde. Bazı böcekler var. Domatese zararı olmuyor. Ancak biberi, patlıcanı yiyebiliyor. Bakıyorsunuz hiç kalmamış. Ve üzerini kapattık naylonumuzla. Bir hafta içinde bu şekilde büyüdüler. Gördüğünüz gibi. Şimdi biraz sık ekiyoruz. Çünkü bazen çıkma problemi olabiliyor hava durumundan dolayı. Bunlar biraz daha 4 yaprak olup da biraz büyüdükten sonra bunları serileceğiz. Aralarından çekeceğiz küçüklerini. Canlarını bırakacağız. Kuvvetlerini. Ve diğerleri normal büyüyecek. 5-6 santim olduktan sonra bakacağız bunlara. Dalını kırılmıyorsa bu dikime gelmiş demektir. Arkasından naylonu tamamen açıp bir hafta kadar bu şekilde bekleteceğiz. Su da vermeyeceğiz. Ve bunlar canlanacak. Yapraklar açmaya başlayacak. Kökleri gelişecek. Şimdi bunların tohumunu ben her sene diyelim domates. Domatesin ilk çiçeği vardır veya biberin ilk çiçeği vardır. Buna kral çiçek denir. 5-6 tanesinin bu çiçeklerini kırmıyorum. Bu çiçeklerden oluşan domates, biber, patlıcan çok kuvvetli çıkıyor. Diğerleri bu kadar kuvvetli çıkmıyor ve hızlı çıkmıyor. Ve her sene daha da kaliteli, verimli bir tohum elde ediyoruz. Arkasından naylonu tamamen kapatıyoruz. Hava almayacak şekilde. Kenarlarına böyle 5-10'la taşla naylonu sıkıştırıyoruz. Ve bunlar 7. günde bu hale geldi. 7 günde çıktı. Şimdi bunu bugün açtım, biraz havalandırdım. Yine bir şişe su üzerlerine döktüm ve kapatacağım. Daha su vermeyeceğim. 4 yaprak olup da biraz daha büyüdükten sonra aralardaki fazlalıkları alıp tekrar sulayıp bırakacağız ve dikime kadar su vermeyeceğiz. Ara sıra da 2-3 günde böyle bir açıp havalandıracağız. Çünkü naylonda terleme oluyor. Bu suyun bu fidelerin üzerine gelmemesi gerek. Zaten o yüzden meyilli yaptık. Bir 5-10'da ortaya koyduk. Naylon meyilli oluyor. Şimdi bu arada yerlerimizi hazırlıyoruz. Toprağımızın bir kısmını alt üst ettim. Bel ile 30-40 santimden. Ve şişelerimizi gömdük. Şimdi bunlar 10 litrelik şişe, 5 litrelik şişe de var. Bu sistem biraz daha farklı. Şişenin en alt kısmından şişe çevresine matkapla veya beşlik çiviyle 4 tane delik atıyoruz.
Arkasından 4. boğumdan 4 delik daha atıyoruz işte çevresine. Ve üstten şuradan bir delik daha atıyoruz. Bu hava alması için. Buradan hava alacak. Dışarıyla içeri sıcaklığının nemi aynı olduğu zaman bu şekil su üreterek alta verecek. Bunlara hiç su koymadık şu ana kadar. Hiç su doldurmadım. Delikten giren hava bu şekilde su damlacıkları oluşturuyor ve bunlar dibine gidiyor. Buna suyu doldurduğumuz zaman su derinlere ve yanlara çok geniş alana yayılıyor. Diktiğimiz fideler de kökleri bu nemi takip ederek gelişiyor ve çok iyi gelişiyor. Gübreye gerek kalmıyor. Bunu alt üst ettiğimiz zaman altta kalan otlar çürüyor ve gübre olarak ihtiyacını görüyor. Başka bir şey vermeye gerek kalmıyor. Şimdi yağmurdan istifade etmek için bunların kenarını şimdilik bu şekilde çevirdim. Yağan yağmur direkt dibe gidiyor. Toprağı alıp götürmüyor yağmur. Bu şekilde hazırlayacağız. Arkasından fidelerimizi, bunlarda 4 domates oluyor. Eğer 5'lik şeyse 2 domates yeterli oluyor. Ona 4 biber de dikebiliyorsunuz. Bir sefer suyu dolduruyoruz. Fidelerimize can suyu veriyoruz ve arkasından öylece bırakıyoruz şişeyi doldurup. Büyüyüp 15-20 santim gelene kadar bekliyoruz ve altlarını çapalıyoruz. Çiçek açana kadar da hava çok sıcak olmazsa su vermiyoruz. Su verirsek boya verir. Çiçek açıp da domatesi, biberi, patlıcanı görünce artık su vermeye başlıyoruz. Bunda %90 üzeri su tasarrufu sağlıyoruz. Ve hastalık olmuyor. Az su verdiğimiz zaman bitkilerde hastalık olmaz. Bitkilerde gelen hastalık genelde fazla su vermekten olur. Fazla su verirsek yapraklar çok sulu olur, böcekleri çeker, hastalığı çeker. Bu şekilde %90'ın üzerinde su tasarrufu ederek bunları yetiştiriyoruz. Bu aradaki otlar da bunlar da çürüyecek. Seneye bellediğimiz zaman ara sıra çapalayıp bunların köklerini topraktan ayıracağız. Seneye çapaladığımız zaman yine gübremiz olacak. Gübre kullandığınız zaman gübre yiyorsunuz. İlaç kullandığınız zaman ilaç kesinlikle gitmiyor zaten bunlardan. Yıkamakla falan gitmesi mümkün değil. Toprağı da aynı şekilde kirletiyor. Ve ilaç kullanırsak bunlara tozlayıcı böcekler gelmiyor. Zararlı böceklerin yanında tozlayıcı böcekler de ölüyor. Yok oluyor. Ve çiçek atsa bile çiçek tutmuyor. Ancak ilaç atmazsak rahatlıkla tozlayıcı böcekler bunlara geliyor ve boş biber, patlıcan, domates olmuyor. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.